Selamlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Yine güzel, pratik, basit bir tarif ile geldim sizlere. Bugün ne yapacağız? Tabii ki de bugün sufle yapacağız. Kabarık omlet yapacağız. Bu kabarık omlet Japonlara ait bir tarif. İnşallah onlar gibi güzel biz de yaparız. Ve sizlere her aşamasını ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Dikkatli bakın. 3 tane yumurtadan yapacağız. Çok fazla malzeme gerekmiyor. Önemli olan pişirme noktası. Tabii püf noktalarıyla sizlere her zamanki gibi anlatacağım. Tarifimize başlamadan önce her zaman ne diyoruz? Tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bildirimler nereden açılır? Bildirimler zil işaretine basarsanız aşağıda açıklama kısmında bildirimleri açmış olursunuz. Bu arada kanalımızın katıl butonu da aktiftir. Katıl butonuna tıklayarak kanalımıza katılabilirsiniz. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Hemen sufle kabarık omlet tarifimize hep birlikte geçelim. Hemen sufle kabarık omlet tarifimize başlıyoruz. Şöyle alalım ve başlayalım. Evet, başlıyoruz. 3 tane yumurtamızın ilk önce ne yapıyoruz? Sarısını, beyazını ayırıyoruz. Şimdi beyazını buraya şöyle ayıralım. Şöyle sarıları da buraya. Tamamdır. Şimdi birazcık sarıların üzerine şöyle çok az şeker ilave ediyoruz. Çok az tuz ilave ediyoruz. Şimdi koyduğumuz bu malzemeleri şöyle karıştıralım, dağıtalım. Tamam, bu kadar. Bu hazır. Şurada beklesin. Şimdi sıra geldi yumurta beyazlarını çırpmaya. Hemen yumurta beyazlarını çırpmaya başlıyoruz. Azıcık tuzumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi bir çay kaşığı kadar şekerimiz var. Yavaş yavaş çırpmaya başlıyoruz. Köpük olana kadar tamamen çırpacağız. Biraz tuz ilave edelim. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzumuz vardı. Şekeri yavaş yavaş ilave edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi tamamen sert olana kadar çırptık. Şöyle gösterelim. Bakın hiçbir şekilde dökülmüyor. Şöyle gösterelim. Yok değil mi? Tamamen oldu. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Burada hazırlamış olduğumuz yumurta sarılarını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş, birden köpüğü öldürmeden karıştırıyoruz. Kalmayana kadar dökelim tabağımızda. Tamamdır. Şimdi böyle karıştıralım yavaş bir şekilde, nazikçe. Evet arkadaşlar, bu arada hangi ülkeden beni izliyorsanız yazabilirsiniz ülke isimlerini, bakalım nerelere ulaşıyoruz. İzlediğiniz ülkelerden yazarsanız çok sevinirim, çünkü dil çevirilerini yapıyorum. Dünyanın neresinden izliyorsunuz bakalım. Sevgili dostlar, şöyle karıştırıyoruz bakın. Şöyle. Tamam.
Bu hazır. Şimdi hemen pişirmeye geçelim. Şimdi hemen kabarık omletimizi pişirmeye başlıyoruz. Ocağımızın altını yakalım. Şöyle. Biraz kısık ateşte olsun. Tavamızı koyduk. Birazcık tereyağı. Hakiki tereyağı arkadaşlar. Bakın yanlış anlamayın. Şöyle almıştım. Hatta göstereyim paketini. Hakiki tereyağı. Şöyle birazcık koyuyoruz. Çok da fazla değil. Tabii ki de şöyle biraz yaydıralım. Hemencecik bunu her tarafına da yaydırabiliriz. Şöyle yapışmasını önlesin. Şimdi tavamızın içine hazırladığımız omleti döküyoruz. Şimdi birazcık şöyle yaydıralım. Kabarık omletimiz çok güzel olacak. Hadi bakalım hayırlısı. Böyle düzgün bir şekilde yaydırıyoruz işte. Şu şekilde bakın yaydırdık. Güzelce yaydırdık. Şimdi üzerine bir kapak kapatıyoruz. Kapalı bir şekilde olacak. Ve pişmesini bekliyoruz. Şöyle azıcık ateşi kısıktan bir tıkacık hareket ettirdim. Biraz sağa sola çevirerek her yerine eşit miktarda pişmesini bekliyoruz. Şöyle bakalım. Nerede? Şöyle. Oo, süper. Böyle gösterelim. Görüyorsunuz mu? Hemen şimdi şöyle yarısından ikiye katlıyoruz. Şöyle yapıştırmamız lazım bu şekilde kızlar. Evet. Şöyle gösterelim. Görüyorsunuz mu? Evet, omletimiz çok güzel oldu ama biraz şöyle şimdi çevirelim ki şu içindeki kısım şunlar da azıcık pişsin. Çiğ kalmasın. Bu aşamada yavaş yavaş işte çevire pişiriyoruz. Bakın pişiyor. Evet, omletimiz hazır oldu. Hemen ocağımızı kapatıyoruz ve servis tabağımıza alıyoruz. Hemen şimdi alalım omletimizi. Şöyle gösterelim. Tabağımıza koyalım. Şöyle meşhur Japonların kabarık omletini hazır etmiş olduk. Evet, meşhur Japonların omletini hazırlamış olduk biz de. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Çok da güzel oldu. Süper. Hemen şimdi servisini yapacağız. Evet, karışık omletimizi keselim şimdi. Şöyle keseceğiz. Kibar kibar. Narin narin. Böyle bir şey işte. Şöyle gösterelim. Görüyorsunuz mu? Böyle. Siz de yapın kahvaltıları. Yani değişik bir tarif arıyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Süper bir tarif oldu. Kabarık omletimizi pişirdik ama bir tadına bakalım. Sizin hatırınız için şöyle bakalım. Şöyle tadına bir bakıyoruz. Güzel, yumuşacık kabarık fısır fısır omlet. Adı gibi omlet arkadaşlar. Ama bunun ayrıcalığı öyle kabarık olması. Kahvaltılarınıza yapın. Neden olmasın? Bizim bildiğiniz omlet ama kabarık.
İsminden belli kabarık. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız. Kolay, pratik, basit bir şekilde. Ne gerekli? 3 tane yumurta. Başka hiçbir şey yok. Tuz, bir şeker. Videomu burada bitirirken her zaman ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Ayrıca hip sekmesi var açıklama kısmında. Ona da basarak videoma puan vermiş olursunuz. Katıl butonumuz da aktiftir. Katıl butonumuzdan da kanalımıza katılabilirsiniz. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.